Size 4 ünlü oyuncunun kısa alıntılarını izleteceğim. Ünlü aktörlerin seslerine çok dikkat edin. Bakalım bu oyuncuların seslerindeki ortak özelliği fark edebilecek misiniz? Yeşilçam'ın en can yakıcı Selvi Boylum al yazmalında Ahmet Mekin'i, Olur mu Samet'im? Merak etme, çocuktur dayanır. Gidip bir doktor getireyim ben. Akşama varmaz dönerim. Öğretmen Kemal filminde eşkıya rolündeki Fikret Hakan'ı, Onun boynunda şeyi var. Hükümet adamı. Mutlaka. Elinde çantası var. İki Kızgın Adam filminde Nasır Meleği, Seni görmek için ne oluyor bana bilmiyorum. Her geçen gün sana daha beter aşık oluyorum. ve Pehlivan filminde Tarık Hakan'ın çaresizliğini içimize işleyen o ses hep aynı kişinin sesiydi. Kolay gele. Oo Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa? Yok be usta, canım sıkkın biraz. Fakat Türk sinemasının en ünlü isimlerini seslendiren bu adam neden kendi oynadığı düğün filminde başkasının sesiyle konuştu? Çalışırız hiç. Bes boğazımıza yetmez. Kızların haftalığı 175. Burada da var 30 lira kar. Esas ilginç olan şey sahi set aralarında neden kimseyle konuşmadan büyük bir sabırla dantel ördü? İstanbul'un en lüks otellerine bile gitse bavulunda neden kendi porselen tabağını ve beyaz masa örtüsünü taşırdı? İşte bugün size o unutulmaz sesin sahibi ve mükemmel oyunculuğuyla Türk tiyatrosunun ve sinemasının ünlü oyuncularından Kamran Usluer'i anlatıyorum. İyi seyirler. Sensiz hayat çekilmiyor. Dayanamıyorum. Elveda Şaban. Güle güle canım. Bana niye ihanet ettin Berfo? İhanet ne? Aşkım için yaptım ulan. Ahlaksızlık mı? Evet yaptım. 30 Mayıs 1937'de İzmir'de dünyaya geldik Kamran Usluer. Çocukluğu Ege'nin o kendine has renkli sokaklarında geçti. Tiyatroya olan tutkusu onu genç yaşta İstanbul'un yolunu tutmaya itti ve yaklaşık 30 yılını vereceği İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarına girdi. Kral Lear'dan Vanya Dayı'ya kadar sahne tozunu yuttuğu her rol ona sinemada can vereceği karakterler için muazzam bir derinlik katmıştı. Sadece bir oyuncu değil, o aslında Yeşilçam'ın gizli bir ruhuydu. Tarık Hakan'dan Kadir İnanır'a, Fikret Hakan'dan Cüneyt Arkın'a kadar onlarca ünlü isme sesini verdi. Ama set dışındaki dünyası o ekranlardaki sert adam imajından çok farklıydı. Anlatılanlara göre dublaj sıralarını beklerken cebinden tığını ve iplerini çıkarır, büyük bir sabırla dantel peçeteler, sehpa örtüleri örerdi. Bunu sadece bir hobi için değil, sigara isteğini bastırmak ve zihnini sakinleştirmek için yapardı. Hatta bu el emeği ürünleri tiyatrocu arkadaşı Bülent Erbaşak'ın dükkanında satılırdı. Bir insanın sesindeki o otoriter tavırla, parmakları arasındaki o zarif işçilik arasındaki bu tezat sizi de şaşırtmıyor mu? Eğer bu efsane ismin bilinmeyen dünyası ilginizi çektiyse videonun devamındaki o ilginç Atilla anısını kaçırmamak için aramıza katılabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kamran Usluer'in bir diğer şaşırtıcı huyuysa disiplini ve kendine olan saygısıydı. Gittiği her yere 2 bavulla giderdi, birinde şahsi eşyaları, diğerinde ise meşhur akşamcı seti bulunurdu. Plastik tabak ve çataldan nefret ederdi. Kendi porselen tabaklarını, zarif kadehlerini, lakerdasını ve özenle seçilmiş mezelerini yanında taşırdı. Otel odasında bile olsa o beyaz masa örtüsünü serer, kendi küçük dünyasını kurar ve 2 duble rakısını içerdi. Üçüncüsünü ise asla içmezdi. Çünkü ertesi gün set vardı, işine duyduğu sarsılmaz bir saygı vardı. Peki bir Hun imparatorunu canlandırırken nasıl oldu da bir anda İslam tarihine geçti? Tarkan Altın Madalyon filmindeki Hun İmparatoru Atilla'yı oynarken daha önce attan düşüp sakatlandığı için ata binmekten çok korkuyordu. Yönetmenin ısrarıyla ata bindiğinde seyis atı mızrakla dürtünce at şahlandı ve Usluer korkudan küfürler savurmaya başladı. İlginç olansa şu, dublaj aşamasında o küfürleri Allah Allah diyerek düzelttiler ama bir şeyi unuttular. Hunlar o dönemde henüz Müslüman değildi. Bu olaydan sonra arkadaşlar arasında lakabı Müslüman Atilla olarak kaldı. Sinemada öyle bir an geldi ki 1996 yılında Eşkıya filmindeki Berfo karakteriyle izleyiciyi adeta büyüledi. Pişmanlığı, ihaneti ve aşkı bir insanın yüzünde ancak bu kadar net görebilirdik. Aşkım için yaptım ulan, kim ne diyebilir? İhanet ne? Aşkım için yaptım ulan.
Ahlaksızlık mı? Evet yaptım. Derken aslında sadece bir karakteri oynamıyor, o duyguyu ete kemiğe büründürüyordu. Kariyerinin son demlerinde Gülbeyaz'ın demir ağasıyla Karadenizli sert bir babayı canlandırırken bile disiplinden asla ödün vermedi. Ancak bu usta sanatçının içinde kırgınlık hiç geçmedi. Zafer Algöz'ün anlattığına göre bir daha dünyaya gelsem yine aktör olmak isterim ama bu ülkede değil. Çünkü kıymeti yaşarken değil ölürken biliniyor diyordu. 26 Temmuz 2004 yılında akciğer kanseriyle olan mücadelesini kaybettiğinde geride gerçekten de dediği gibi bir yıldızlar geçidi bıraktı. 67 yaşında hayata gözlerini yumduğunda çok sevdiği karavanını yabancıya gitmesin diyerek Şevval emanet etmişti. Kamran Usluer, o derin sesi ve unutulmaz karakterleriyle sinemamızın her köşesinde silinmez bir iz bıraktı. İyi ki bu dünyadan bir Kamran Usluer geçti. Beyaz perdenin o tok sesi dindi ama yankısı hala kulaklarımızda. Sizler de Kamran Usluer'le ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.